الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nahmetullah Teala ve nestağfiru eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve ashabi tabi khulafa'ir raşidin mahdinin ba'di. وزراء أمتي على تحقيق خصوصا منهم على الأميت خلفاء رسول الله على تحقيق أمير المؤمنين حضرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي الصحابة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. All Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu ve Teala'ya aittir. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu ve Teala'ya aittir ki Fusilet suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey, istediğiniz her şey orada sizin için vardır. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlarım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik, kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sıcak bir dost oluvermiş. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Sadakallahul azim. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu ve Teala'ya, onun mübarek Habibine Seyyidina Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor. Bana olan salavatlarınızı arttırın. Çünkü salavatlar benim sizin günahlarınıza şefaat olmam içindir. Benim makamım ve şefaatim için dua edin. Çünkü Allah'ın mahkemesinde beni yanınızda olmak, yanınızda tutmak sizin için şefaattir. Salat ve selamlar ona, onun soylu ailesine, mübarek sahabe-i kirama olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ebu Bekir Sıddık benim bakanımdır. Benim ümmetimde benden sonra o halifemdir. Ömer benim dilimden konuşur. Ali benim yeğenimdir. Benim kardeşimdir. Benim sancaktarımdır. Osman ise bendendir. Ben de Osman'dayım. Salat ve selamlar onlara,
onları kıyamet gününe kadar takip edenler olsun. Salat ve selamlar Nakşibendi yolunun haceganlarına, ahirete giden karavanın liderlerine olsun. Salat ve selamlar Osmanlı sultanlarına, bu ümmetin koruyucularına olsun. Onların bu dünyadaki gölgesi dönsün ki masumlar, zulüm altında inleyenler ve yardımsızlara yardım ulaşsın. Ve onların dönüşü zalimlere bir ceza olsun. Allah onları sevenleri sevsin. Allah onlardan nefret edenlere lanet eylesin. Amin. Eyyuhel müminun. Ey inananlar. Bu mübarek cuma gününe hoş geldiniz. İnananlar, ey inananlar, dinleyin ve Osmanlı Sultanı Sultan 3. Murat'ın sözlerine kulak verip hatırlayın. Buyurmuştu ki, uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Bu dünya fanidir sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. 7 iklim benim diye güvenme. Uyan gözlerim uyan. Bu sözler Osmanlı Sultanı'nın ki bu gerçek Hazreti Adem'den beri bugüne kadar hiç değişmedi. Azrail bizim sırtımıza hedef tahtasını yerleştirdi ve ölüm önümüzde. Bundan kaçamayız. Buna kaçamayız, ölüme mani olamayız. Ölümden kaçamayız. Öleceğiz ve Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ile buluşacağız. Mezara gireceğiz ve orada sorguya çekileceğiz. Hesap gününde dirilip orada yaptığımız her şey için bizim ömrümüz varken bu nefes verilmişken yaptığımız her şey için sorguya çekileceğiz. O zaman nasıl yaşıyoruz? Allah dostlarından rehberlik almamız lazım. Evliyaullah'tan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'e sevgili olan kullarından rehberlik almamız lazım. Şeyhimiz Sahib-ü Seyf Şeyh Abdülkerim el-Kıbrıs'ı El-Rabbani Kadasallahu Sırrı bize bunu her gün hatırlatıyor. Biz oturup da her gün kendimize söylemiyoruz. Ya Rabbi la ilahe illa ente sübhaneke inne kuntum zalimin demiyoruz. Biz Rabbimize zalim olanlardan olduk. Affet bizi ya Rabbi. Bunu sormuyoruz. Hep söylediğimiz nedir? Nasıl yaşıyoruz? Ne yaptık? Neler yapıyoruz? Bize bunu niye yapıyorlar? Başkalarının size ne yaptığına bakmayın. Siz kendinize ne yapıyorsunuz ona bakın. Bu dünyada kendimize ne yapıyoruz? Bu dünyadan çıkmadan ne yapıyoruz? Ahiret için ne yapıyoruz? Azrail şimdi gelse hiçbirimiz gitmeye hazır değiliz. Ahirete intikale hazır değilsiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bu ümmet ölümü unutacak. Bir inananın ölüme her an hazır olması lazım. Bir inananın Azrail'in gelişine her an hazır olması lazım. Bir inananın her daim namaz abdestinin olması lazım ve kıldığı her namazı sanki bu dünyadaki son namazıymış gibi kılması lazım. Peygamber Efendimizin buyurduğu budur. İnananların artık 100 yıllık, 200 yıllık planları var. Bugünün inanlarına işte olan budur bugün. Ve evet, biz Peygamber Efendimizin yolunu terk ettik maalesef. Şeyhimizin sözleri haktır. Şeyhimizin sözlerini kim takip ederse kendini güvende bulur. Bu dünya için yaşayamayız ve ölüm üzerimizedir. Şeyh Efendi bize bu dünya için yaşamamamız gerektiğini söylüyor. Ölümün farkında olmamız gerektiğini ve bizi beklediğini söylüyor. Peygamber Efendimizin yolunda olup ölümden korkmaya başlarsanız Peygamber Efendinin yolunu bırakmış olursunuz. Niçin? Çünkü ölüm korkusu dünya sevgisinden gelir. Ahiret için yaşayan bir insan, dünyadan vazgeçmiş insan ölümden korkmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya sevgisini neyin başlattığını, ahiretten nasıl uzaklaştığımızı anlatıyor ve bizim başımıza gelecekleri tarif ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, zaman gelecek ki benim ümmetim 5 şeyi sevecek ve 5 şeyi unutacak. Onlar bu dünyayı sevecekler ve ahireti unutacaklar. Onlar toprağı, malı, mülkü sevecekler
ve mezarı unutacaklar. Onlar zenginliği sevecekler, hesap gününü unutacaklar. Onlar çocuklarını sevecekler, gerçeği unutacaklar. Onlar kendilerini sevecek ve Allah'ı unutacaklar. İşte o zaman onlar benden değildir, ben de onlardan değilim. Estağfurullah azim ve tubule. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'e muhtacız. Bu sözlerin ciddiyetini anlıyor musunuz? Şeyh Efendi'nin söylediği gibi dünya aşkına kapılırsanız ve ahireti unutursanız Peygamber Efendimizin yolundan çıkmış olursunuz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki onlar benden değildir, ben de onlardan değilim. Ya Rabbi bizi böyle bir kaderden koru ya Rabbi. Ey inananlar, uyanın. Hz. İbni Anes İbni Malik buyuruyor, her gün dünya sizi 10 şeyle çağıracak kendine. 10 farklı noktada. Ey Adem evladı, benim üzerimde koşturup toprak benim üstümde koşturuyorsun ama senin sonun benim midemdir. Sen Allah'a asilik ediyorsun benim üstümde ama benim mideme girince cezalandırılacaksın. Benim üstümde koştururken gülüşüyorsun ama benim mideme girince ağlayacaksın. Toprağın üstünde mutlusun ama benim mideme toprağın içine girince üzüleceksin. Dünya toprak üstünde, dünya üstünde zenginlik peşindesin ama benim mideme toprağın içine girince pişman olacaksın. Toprağın üstünde kibirle yürüyorsun, benim mideme girdiğinde aşağılanacaksın. Benim üstümde saygısızca yürüyorsun, benim mideme girince sefilliği tadacaksın. Dünya üstünde, toprak üstünde, benim üstümde yürüyorsun ışık içinde ama benim mideme girince karanlığa düşeceksin. Toprağın üstünde büyük topluluklarla eğlenerek dolaşıyorsun ama benim mideme girdiğimde yalnızlık çekeceksin. Ey inananlar, bu mezar bekliyor, sizi de bekliyor, beni de bekliyor. Ya terör dolu bir yer olacak veya cennetlere açılan kapılar olacak. O mezarı kendimize sefalet getirecek bir yer olmaktan korkmamız lazım. İmam Gazali Kaddesallahu sırrı Davut Aleyhisselam'dan öğrendiğini şöyle aktarıyor bize. Bir kadıncağız babasının mezarlığında ağlıyormuş. Diyormuş ki, sen hayatını kaybettin, bu dünyadan göçtün, nasıl uyuyabilirim? Bu mezarlığa kondun, bu mezarlıkta sağ tarafına yatırıldın, şimdi yatağın yerine oradasın. Ey babacığım, bilmek isterdim ki o kurtlar hangi yanağını yemeye başladı. Bunu duyan Hazreti Davut kendinden geçip düşüp bayıldı. Sahibi Seyf bize mezarlık hakkında büyük bir uyarıda bulunuyor. Nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Nasıl ölüyorsan öyle gömüleceksin. Ve nasıl gömülüyorsan hesap gününde öyle uyandırılacaksın. Eğer insanlık seviyesine ulaşmadıysan, hala hayvani karakterlere sahipsen nefsinle, o zaman hayvani karakterlerinle gözükeceksin Azrail geldiğinde. Ve mezarlığa konduğun anda işte o hayvana döneceksin. Çakala döndüysen mezarda çakal olacaksın. Yılana döndüysen mezarda yılan olacaksın. Yaptığın ameller, niyetlerin, kovaladığın şeyler, neler yaptığın, kimlere nasıl zarar verdiğin, yaptığın asilikler, kibir dolu davranışlar ve inatların hangi hayvana aitse o karaktere sahipsen, işte öldüğünde de o hayvana döneceksin. O hayvana bürüneceksin. Ve hesap gününde de insan olduğunu bildiğin halde, bir vakit insan olduğun halde o hayvani karakterlere sahip olduğunu bileceksin. Seni hayvanların arasına da kabul etmeyecekler. Çünkü hayvanlardak da diyecek ki bu bizden değil, bu yaratık bizden değil. İnsanlar da seni kabul etmeyecek. Şeyhimiz Kaddesallahu sırrı söylediği haktır. Şeyh Efendi doğru yolda yaşayan bir insanı şöyle takip ediyor. Onlar mezarlarında nasıl olacaklar onu takip ediyor. Eğer anlayışı
hedefi ve yaşayışı ahirete hazırlanmak içinse dünyası cennet olur, mezarı cennet olur ve korku ondan kalkar. Korkusuzlaşır ve şeytanlar ondan kaçar. Şeytanlar ona yaklaşamaz. Şeytana insanlar da yaklaşamaz. Çünkü Allah'ladır, Rahman'ladır o. Kendinize hiçbir zaman bir an için bile olsa ben güvendeyim demeyin. Diyemezsiniz. Sahabe-i kiram söylemedi bunu. Sahabe-i kiram ölümün gerçeğini anladı. Kur'an-ı Kerim onların sözlerinin gerçekliğini kabul ettirdi. Farukul Azam kimdir? Peygamber Efendimizin Allah senden memnundur, Allah senden razıdır Ömer. Ömer de Allah'tan razıdır diye buyurdu. Böyle şekilde Peygamber Efendimiz tarafından övülen Hazreti Ömer, bıçaklanıp da şehit edildiği zaman ölüme yaklaştığında Hazreti Osman radıyallahu anh onu ziyarete geldi. Hazreti Osman buyurdu ki, Hazreti Ömer oğlunun bacaklarına başını dayamış, Hazreti Abdullah'ın kucağında dinleniyordu. Ve Hazreti Ömer buyurdu ki, benim yanağımı toprağa daya. Hazreti Abdullah buyurdu babasına, niçin yanağını toprağa vermek istiyorsun? Benim bacağımdan iyi midir? Ve Hazreti Ömer dedi ki, hemen onun yanağını yere koy. Ve Hazreti Ömer dedi ki, Allah benim sonumu hayır eylesin. Allah beni affetsin. Allah beni affetmiyorsa lanet olsun bana dedi. İşte Farukul Azam'dır bu. Bu sözlerle son nefesini verdi. Onu ve onun peygamberini, bizlerin ümmeti koruyan bu mübarekleri rahmet eylesin. Çünkü Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi, benden sonra bir peygamber gelseydi o Hazreti Ömer olacaktı. Ki o Hazreti Ömer ölüm hakkında böyle düşünüyorsa biz ne haldeyiz? Biz neyiz? Ki onun yüzüğünde yazan neydi? Ölüm sana hatırlatıcı olarak yeterlidir. Peygamber Efendimiz'e sorulduğunda hangi inananlar en iyisidir? En iyi karakter nedir? Hangi inananlar en akıllıdır dendiğinde sorulduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölümü en sık hatırlayanlar ve ölüme kendini hazırlayanlar, iyi amel peşinde koşanlar, onlar en akıllılardır demiştir. Şu anda hala alacak nefesimiz var. Ve pek çoğumuz bu dünyada o imtihana tabi tutulmadık daha. Ama Sultan 3. Murat ne buyuruyor? Uyan gözlerim, uyan, gafletten uyan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Güzel ameller için birbirinizle yarışın, ne kadar hızlı olabilirseniz, ne kadar hızlı yarışabiliyorsanız. Size hastalık ve yaşlılık ulaşmadan önce Deccali mi bekliyorsunuz, yoksa ani bir ölümü mü bekliyorsunuz, yoksa size ulaşacak şeytanı mı bekliyorsunuz? Son saate ulaşmaya çalışmayın. Son saat muazzam bir kötülük olacak. Muazzam olacak o kıyamet. Peygamber Efendimiz hakkı konuşur. Nedir bunun manası? Uyanmamız lazım, ahiret için koşturmamız lazım. Beklemememiz lazım. Zamanımızı harcamamamız lazım. Sultanın Evliya Şeyh Mevlana Muhammed Nazım Al-Hakkani Kaddesallahu sırrı buyuruyor. Şu an bu dünyada yaşıyoruz. Bize enbiyaları, peygamberleri yolladı ve peygamberlerimiz bize buyurdu. Bakın şu kısa hayatınızda taşıyabileceğiniz kadar taşıyın. Nedir taşıdığınız o değerli şeyler? Onlar iyi niyetleriniz ve Allah'a kulluğunuzdur. İmanınızdır. İmanınız. Yapabildiğiniz kadar yapın. Olabileceği kadar yapın. Çünkü şafak yaklaştığında, şafak sökmeye başladığında ne topladığınızı göreceksiniz. Nedir iyi ameller? Nedir Allah'a kulluk? Hazreti Ali Keremallahu Vece buyuruyor. Allah'ın sünneti, peygamberin sünnetini ve seçilmiş olanların sünnetini taşımayanların hiçbir şeyi yoktur. Ona soruldu, nedir Allah'ın sünneti? Onun cevabı,
sırları tutabilmektir. Peygamberinin sünneti nedir diye sorulduğunda insanlara şefkatli, güzel davranmaktır. Ve ona seçilmiş olanların sünneti nedir diye sorulduğunda insanlara zarar verilmesinin önüne geçmektir. Zarara mani olmaktır. Sahabe-i kiram nasıl yaşıyordu? Yolumuzun efendisi Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh nasıl yaşıyordu? Hazreti Ebu Hureyre buyuruyor. Peygamber Efendimiz bir seferinde söyledi aleyhissalatu vesselam, hanginiz bugün oruç tutmak için kalktı? Hazreti Ebubekir Efendimiz ben kalktım dedi. Peygamber Efendimiz gene sordu. Kim cenazesine hazırlandı? Hazreti Ebubekir ben hazırlandım dedi. Peygamber Efendimiz kim ihtiyacı olan birini besledi? Hazreti Ebubekir ben dedi. Peygamber Efendimiz sordu. Kim hasta birisini ziyaret etti? Hazreti Ebubekir ben ziyaret ettim dedi. Ve Peygamber Efendimiz cevaben buyurdu. Bu ameller ancak cennet ehli birini tarafından bir anda gerçekleştirilebilir. Nedir bizim derdimiz? Biz başkalarına yardım ediyor muyuz? Başkalarına yardım için uğraşıyor muyuz? Evet, ölüme hazır olmamız lazım ve ölüme hazırsak eğer orada huzur bulacağız. Ölümden korkarsanız, ölümden korkanlar ne bu dünyada ne ahirette bir rahat ve huzur bulamayacaklar. Ondan kurtulmanız lazım. Rabbinize samimi olarak dönmeniz lazım. Rabbim sana kulum dememiz lazım. Senin üzerinde, benim üzerimde bütün otorite sendedir. Ben aciz bir kulum. Affet beni ya Rabbi. Bunu aciz olduğunu samimi olarak sor. İşte o zaman göreceksin neler olduğunu. Samimi olarak affet beni ya Rabbi de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ahir zamanda rahmet de insanlardan kalkacak. İnsanların her şeyi olacak ama üzerlerinde rahmet olmayacak. Şu an olan bu mudur? Evet, her şeyimiz var. Ama hiçbir şeyimizde rahmet yok. Hiçbir şeyimizde bir insanların birbirine saygısı, sevgisi, paylaşması kalmamış. Kimse kimsenin umurunda değil. Kimse umursamadığı için de derdimiz gitgide artıyor. Daha da batıyoruz. Dertlerimizin içine gömüldükçe gömülüyoruz. Çünkü paylaşmıyoruz. İnsanlar birbiriyle paylaşmıyor. Birbirinin derdiyle dertlenmiyor. Peygamber Efendimiz sahabesine öğrettiği buydu. Büyük şeyhlerimizin bize öğrettiği buydu. Biz bu cemaatin içinde yaşıyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerine göre yaşamaya çalışıyoruz. Şeyhimizin bize öğrettiği de buydu. Ne buyuruyor? Allah'a en sevgili olanlar, insanlara en çok yardım edenlerdir. Allah'a en büyük sevap da Allah gözünde Müslümanları mutlu etmektir. Onları sevindirmek, onların dertlerinden uzaklaştırmak, onların borcunu ödeyebilmek veya onları doyurmaktır. Müslüman bir kardeşini memnun etmek için uğraşan birisi, mescidin içinde 2 ay itikafta duran bir müminden daha fazla sevap işler. Kim ki sinirine hakim olur, Allah onun kusurlarını örter. Kim ki sinirine hakim olup da onu açıklayacak halde kusurunu kapatırsa Allah onu mutlulukla doldurur kalbini. Allah kimi mümin kardeşiyle beraber yürüyüp de onun ihtiyacını karşılamaya devam ederse Allah onu Sırat köprüsünde sağlam tutar ve herkes sallanıyorken onu tutar. Şeytani karakterler bir insanın amellerini sirke balı bozar gibi bozar. Şeyh Efendi bu cemaati bize bir miras olarak bıraktı. Bu cemaatin içinde bizim bu hadisi yerine getirmeye çalışmamız lazım. Sahabe-i kiram gibi yaşamaya çalışmamız lazım. Uyanmamız lazım. Uyanın, uyanın. Ancak böyle o şefaate ulaşırız. Onun içindir ki Sultan 3. Murat o şiirinin sonunda şöyle dedi. Affet beni, kulun muradı affet. Benim hatalarımı affet, benim günahlarımı affet. Beni Resulullah'ın sancağının altında
getir. Beni uyandır. Gafletten gözlerimi uyandır. Bizim peygamberimizin ve şeyhimizin şefaatine ihtiyacımız var. Mühtacız ona. Mezarda ve kıyamet gününde ona muhtacız. Şeyh Mevlana buyuruyor, Allah'ın sevgili kulları öyledir ki onlarla oturduğunda hiçbir zaman muhtaçlıkta kalmazsın ve cehennem ehli insanlarla beraber olmazsın. Onların mucizesi budur. Onlarla beraber, bu dünyadan göçenlerle beraber onları kendi makamlarına yakın tutarlar ve kurtarırlar. Biz şeyhimizin şefaatine muhtacız ve istiyoruz. Onunla bu dünyada ve ahirette beraber olmak istiyoruz. Ey inananlar, bu cemaatle beraber olmak için uğraşın. Beraber olmak rahmettir. Ayrı olmak ise lanettir. Peygamber Efendimizin sancağının altında olalım. Şeyhimizin sancağının altında olalım. Abdülkerim'dir şeyhimizin adı. Onun cömertliğine nasip olanlardan olalım. Bu cemaatin içinde sahabe-i kiram gibi yaşayanlardan olalım. Allah'ın hak yolda yürümek için Allah'la beraber ve onun rızası için koşturalım. Şehadetle bu dünyadan göçenler, şehadetle ölenler ve şehadetle ahirete intikal edenlerden olalım. Ve Allah'ın sevgili kullarıyla beraber olanlardan olalım. La ilahe illa ente subhaneke inna zalimin. La ilahe illa ente subhaneke. Subhan kudusun Rabbina Rabbil Melaiketi. Subhan kudusun Rabbina Rabbil İnna dina Allah'al İslam. وعلى ماء السحاب فأمطرت وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم